Bazı haftalar vardır, spor gündemi tek bir olaya sığmaz. İşte bu hafta tam olarak öyleydi, Türk ve dünya sporunda arka arkaya 5 ayrı tartışma patladı. Bir tarafta Dünya Kupası'nda son 8 belli oldu ve devleri sarsan sürprizler yaşandı. Diğer tarafta, Amerika'nın sahasında değil kulisinde patlayan bir kırmızı kart rezaleti futbolun bağımsızlığını sorgulattı. Üçüncü perdede, Türk futbolunun geleceğini belirleyecek bir nesil saati işliyordu. Dördüncüsü Süper Lig'e, Galatasaray'ın transfer sessizliğine ve ünlü bir taraftarın isyanına uzanıyordu. Ve beşincisi tamamen farklı bir sahadan, parkelerden geliyordu, 12 dev adamın elemelerdeki kusursuz çıkışı. 5 ayrı hikaye, 5 ayrı tartışma. Bir kuralımız var, bütün skorlar ve rakamlar gerçek ve doğrulanmış, kaynak her zaman kurum, yorum ise açıkça yorum. Ve her başlıkta madalyonun iki yüzünü de göstereceğiz. Başlayalım. İlk durak, Dünya Kupası. Tarihin en geniş formatıyla, 48 takımla oynanan bu dev turnuvada artık son 8 belli oldu, yani grup aşamasının uzun maratonu geride kaldı ve gerçek eleme heyecanı başladı. Çeyrek final eşleşmeleri şöyle, Fransa-Fas, İspanya-Belçika, Norveç-İngiltere ve Arjantin-İsviçre. Ama bu tura giden yol sürprizlerle doluydu. Turnuvanın en büyük şoku Brezilya'dan geldi, futbolun devi, Norveç karşısında elenip erkenden evine döndü. Bir başka tarih ise İsviçre'den geldi, Kolombiya'yı penaltılarda 4-3 yenerek 1954'ten beri ilk kez çeyrek finale yükseldi. Messi'li Arjantin ise Mısır'a 2-0 geriden gelip 3-2 kazandı, turnuvanın en çarpıcı geri dönüşlerinden biri. Ve dikkat çeken bir başka gerçek, 3 ev sahibinin 3'ü de elendi, Kanada, Meksika ve Amerika turnuvaya veda etti. Peki bu tablo neyi anlatıyor? Bir tarafta şunu söyleyebiliriz, bu bir çöküş değil, sağlıklı bir yenilenme, Norveç ve İsviçre gibi takımların yükselişi futbolun rekabetini artırıyor. Ama diğer taraftan bakınca, Brezilya'nın erken vedası ve ev sahiplerinin çöküşü, büyük markaların artık garanti olmadığını gösteriyor. Yani bu bir sürpriz şöleni mi, yoksa devlerin çöküşü mü? Cevap, hangi tarafta durduğunuza bağlı. İkinci durak, turnuvanın en tartışmalı olayı, Amerika'nın kırmızı kart rezaleti. Amerikalı santrafor Folarin Balogun, Bosna maçında rakibi Muharemovic'in ayağına sert bir müdahaleyle basınca hakem düz kırmızı kartı gösterdi ve AR incelemesi kararı onadı ve otomatik bir maç ceza devreye girdi. Buraya kadar her şey normaldi. Sonra futbol tarihinde alışılmadık bir şey oldu. Basına yansıyan bilgilere göre, Başkan Trump'ın Infantino'yu telefonla aramasının hemen ardından FIFA, kırmızı kartı askıya aldı ve Balogun bir sonraki turda sahaya çıktı. 60 yılı aşkın süredir ilk kez FIFA, anlık bir maç cezasını bu şekilde bozuyordu. UEFA'nın tepkisi çok sertti, kararı emsalsiz, anlaşılmaz ve savunulamaz olarak niteledi. Şimdi karşı argümanı konuşalım. Sahadaki karara bakarsak, faul tartışmalıydı, hatta bir kaza bile olabilirdi, karar yanlışsa düzeltilmesi neden rezalet olsun? Bir tarafta bu var, Balogun lehine bir adalet. Ama diğer tarafta çok daha büyük bir soru duruyor, kararı düzelten şey hukuki bir itiraz değil, siyasi bir telefondu ve bu, sporun bağımsızlığına atılmış tehlikeli bir emsaldi. Nitekim Amerika, bir sonraki turda Belçika'ya 4-1 yenilip elendi. Kamuoyunun yorumu netti, kazansan bile, bu bir leke. Üçüncü durak, Türk futbolunun geleceği. Bir nesil saati işliyor ve asıl soru şu, bir sonraki Dünya Kupası'nda, yani 2030'da, milli takımın yıldızları kaç yaşında olacak? En tecrübeli isim Kaptan Hakan Çalhanoğlu, o gün 36 yaşında bir veteran olacak. Savunmanın direği Melih Demiral 32, bek Ferdi Kadıoğlu 30, orta sahanın motoru Orkun Kökçü ise 29 yaşında olacak. Ve tam merkezde geleceğin ikilisi var, Kenan Yıldız ile Arda Güler, 2030'da henüz 25 yaşında, kariyerlerinin zirvesinde olacaklar. Üstelik o turnuva İspanya, Portekiz ve Fas'ta, Türkiye'ye yakın bir coğrafyada oynanacak. İşte burada iki görüş çarpışıyor. Bir tarafta deneyim diyenler var, bir Dünya Kupası'nda 36 yaşındaki bir kaptanın soğukkanlılığı, genç bir kadroya liderlik taşır, büyük maçlar bu ayrıntıda kazanılır. Diğer tarafta gençlik diyenler var, 25 yaşındaki iki dünya yıldızının etrafına kurulan bir takım hız, cesaret ve uzun bir gelecek demektir. Genç kadronun riski istikrarsızlık, vaadi ise tavanının çok yüksek olması. Türkiye'nin geleceği, bu deneyim ve gençlik dengesini nasıl kuracağına bağlı. Dördüncü durak bizi Süper Lig'e, Galatasaray'a götürüyor. Bu kez sahne bir maç değil, transfer dönemi. Kulüp transferde sessiz kalırken, genç yetenek Aral Şimşir'in Trabzonspor'a gitmesi bardağı taşıran damla oldu. Ünlü taraftar Şahan Gökbakar sosyal medyada patladı ve bu durumu tam bir akıl tutulması olarak niteledi.
Sözleri çok sertti, alıntılıyoruz. Aciz ve beceriksiz yönetim, yerli ve uygun maliyetli yetenekler elden kaçıyor, her dönem aynı sorun yaşanıyor ve artık yoruldum. Hedefinde Başkan Dursun Özbek ve yönetici Abdullah Kavukçu vardı. Tepki de gecikmedi, bazı kulüp üyeleri, Şahan'ın üyelikten ihracı için disiplin kuruluna dilekçe hazırladı, ancak bunun gerçekleşmesi şüpheli. Şimdi karşı argüman. Bir tarafta şu var, bir taraftarın, hele ki ünlü bir taraftarın, kulübünü eleştirme hakkı en doğal hakkıdır, sevgi sessiz kalmayı gerektirmez ve yerli yeteneklerin kaçması ciddi bir plan sorusudur. Ama diğer tarafta şu soru duruyor, eleştirinin dozu ne olmalı? Aciz ve beceriksiz gibi ağır ifadeler haklı bir eleştiri mi, yoksa kurumsal itibarı zedeleyen bir hakaret mi? Ve ihraç dilekçesi bu tepkiye orantılı mı, yoksa eleştiriyi susturma çabası mı? Burada da net bir doğru yok, sadece iki güçlü taraf var. Ve 5. durak bizi tamamen farklı bir sahaya, parkelere taşıyor. Türkiye A erkek basketbol milli takımı, yani 12 dev adam, 2027 Dünya Kupası Avrupa elemelerinin ilk turunu adeta kusursuz kapattı. C grubunda 6'da 6 yaparak, namağlup lider olarak ikinci tura yükseldi, son maçlardan birinde İsviçre'yi 95-72 gibi net bir skorla geçti. Bu çıkışta bireysel parıltılar da vardı. Takımın yıldızı, Houston Rockets'ta oynayan ve 2 kez NBA Yıldızlar maçına seçilen Alperen Şengün, farkını yine gösterdi. Cedi Osman, Bosna deplasmanında 15 sayı ve 11 reboundluk çift istatistiğiyle gecenin adamı oldu. Ömer Yurtseven ise potanın altında 18 sayıyla parladı. Hatırlatalım, bu nesil, Eurobasket 2025'te gümüş madalya kazanmış, Avrupa'nın en iyi ikinci takımı olmuştu, yani bu kadronun potansiyeli zaten kanıtlıydı ve bu elemeler o çıkışın devamı niteliğinde. Peki karşı argüman? Bir tarafta şunu diyebiliriz, 6'da 6, bu takımın sınıf farkını ve olgunlaştığını gösteriyor. Ama diğer taraftan, ilk tur elemeleri genellikle daha kolaydır, asıl sınav, güçlü rakiplerin çıkacağı ikinci turda verilecek. Yani bu kusursuz seri gerçek bir güç göstergesi mi, yoksa henüz erken bir sevinç mi? Cevabı önümüzdeki maçlar verecek. Toparlayalım. Tek bir hafta içinde 5 ayrı sahnede, 5 ayrı dram yaşandı, Dünya Kupası'nda devleri sarsan sürprizler, Amerika'nın kırmızı kart rezaleti, 2030'un nesil saati, Şahan'ın Galatasaray'a transfer isyanı ve 12 dev adamın parkelerdeki kusursuz çıkışı. Bu 5 hikayenin ortak noktası tek bir isim ya da tek bir takım değil, ortak nokta, sporun tam da bu olması. Aynı hafta içinde bir turnuva şoku, bir bağımsızlık tartışması, bir nesil hesabı, bir taraftar isyanı ve bir başarı hikayesi yan yana gelebiliyor. İşte sporu bu kadar canlı kılan da bu. Peki sen bu 5 dramdan hangisini en çok konuşuyorsun? Dünya Kupası'ndaki sürprizler mi, FIFA'nın tartışmalı kararı mı, yoksa 12 dev adamın çıkışı mı? Yorumlarda tartışalım. Bu tür derinlemesine spor analizleri için kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutma. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.